Bu videoda rotamızı Londra'ya çevirdik. Herkese iyi seyirler. Larnaca Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na yaklaşık 5 saat süren uçak yolculuğuyla vardık. Londra'ya ayak basar basmaz bir zamanların üzerinde güneş batmayan imparatorluğunun başkentinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Gezimize Birleşik Krallık'ta politikanın kalbinin attığı yer olan parlamento binası ile başladık. Avam Kamerası ve Lordlar Kamerası'ndan oluşan İngiliz parlamentosuna ev sahipliği yapan saray, Westminster bölgesinde Thames Nehri'nin kuzey yakasında yer alıyor. Yaklaşık 1100 odası, 100 merdiven çıkışı ve toplamda 4,8 kilometreyi bulan uzun koridorları olan yapının büyük bölümü 19. yüzyılda yapılmıştır. Parlamento binasının yanındaki Londra'nın en ikonik yapılarından olan Elizabeth Kulesi, yani en yaygın bilinen ismiyle Big Ben, görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Big Ben aslında saat kulesinin çanının adıdır. Ancak zamanla halk tarafından tüm yapıyı belirtmek için kullanılır olmuş. Neogotik tarzda tasarlanan kulenin inşası 1859 yılında tamamlanmıştır. Daha sonra St. James's Park üzerinden Buckingham Sarayı'na doğru ilerledik. Londra'nın kraliyet parklarından biri olan St. James'te banklara oturup park içerisindeki yeşilin, gölün ve parkı bir nevi işgal eden sincapların keyfini çıkarmayı unutmayın. Parkın sonunda Birleşik Krallık hükümdarlarının yönetim merkezi ve Londra'daki ikametgahı olan Buckingham Sarayı'na ulaşıyoruz. Şu an Kral Charles'ın kaldığı Buckingham Sarayı kapılarının önündeyiz. Az sonra Buckingham Sarayı'nı keşfedeceğiz. 1703 yılında Buckingham Dükü için inşa edilen saray, 1837'de Kraliçe Victoria'nın tahta çıkmasıyla Kraliyet Sarayı olmuştur. Köklü bir geçmişe sahip olan saray, Londra'da görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. 775 odadan oluşan saray, günümüzde daha çok resmi törenler ve önemli etkinlikler için kullanılmaktadır. Buckingham Sarayı'nın ardından rotamızı Trafalgar Meydanı'na çevirdik. Londra'nın en büyük meydanlarından biri olan Trafalgar Meydanı, adını İngiliz donanmasının Fransız ve İspanyol donanmalarını yendiği Trafalgar Savaşı'ndan alır. Meydanda Amiral Nelson adına yapılan 50 metrelik sütun görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Londra seyahatimiz Noel pazarlarının kurulmaya başladığı döneme denk geldiğinden meydanda Noel ruhunu da yaşadık. Trafalgar Meydanı'nda kurulan Noel pazarında sosisli sandviçe 11 pound, bir bardak sıcak şaraba ise 7 pound ödedik. Daha sonra ise Trafalgar Meydanı'ndan Londra'daki ilk günümüzün son durağı olan Chinatown'a yürüdük. Londra'daki Chinatown, İngiltere'deki en eski ve en büyük Çin mahallesidir ve genellikle yemekler, alışveriş, kültürel etkinlikler ve çeşitli Çin mallarıyla tanınır. Chinatown, 18. yüzyılda İngiltere ile Çin arasındaki ticaretin arttığı dönemde şekillenmeye başlamıştır. Ancak 1950'ler ve 1960'larda özellikle Hong Kong'dan gelen göçmenlerle hızlı bir şekilde büyüyüp modern Chinatown'a dönüşmüştür. Chinatown'un mimarisi geleneksel Çin tarzını yansıtan unsurlar taşır. Büyük kırmızı fenerler, kapı üstü süslemeleri, geleneksel Çin tabelaları ve yeşil seramikler bu atmosferi yaratır. Ayrıca Chinatown, geleneksel Çin mutfağını tatmak isteyenler için popüler bir yerdir. Biz bir porsiyon Şangay usulü Çin mantısı, yarım Pekin ördeği ve bir porsiyon tatlı ekşi soslu tavuğa 55 pound ödedik. Şehirdeki ikinci günümüzü dünyaca ünlü bal mumu heykel müzesi olan Madame Tussauds'a ayırdık. Müzede belirli temalar ve bölümler bulunmaktadır. Bu bölümler ziyaretçilere farklı bir deneyim sunar. Madame Tussauds Müzesi'nde beni en çok etkileyen kısım taksiyle yolculuk konseptiydi. Ziyaretçiler interaktif taksilerle sanal bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk sırasında Londra'nın ünlü mekanlarından ve tarihi olaylardan kesitler izlenir.
task of rebuilding St. Paul's. This time, another one was built in stone. From the ruins of the first, a new cathedral arose to fill the sky with glory. Düşüyorum be. Madame Tussauds Müzesi'nden sonra karnımızı doyurmak için yediğimiz 2 adet peri peri usulü tavuk tabağına ve yanında 3 bira, 3 sınırsız gazlı içeceğe toplam 84 pound ödedik. Şehirdeki 3. günümüze Londra'nın en büyük ve önemli müzelerinden biri olan British Museum ile başladık. Müze 13 milyonun üzerinde eserle insanlık sanatı, kültürü ve tarihine ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın dört bir tarafından milyonlarca eserin toplanarak sergilendiği müze 10 ana bölüme ayrılmıştır. Tabii ki müzeyi hakkıyla gezmek için birkaç gün ayırmanız gerekiyor. Biz 2,5 saatte müzenin belli başlı bölümlerini gezebildik. Özellikle Antik Mısır, Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler beni oldukça etkiledi. Ekranda gördüğünüz Nereidler anıtı Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye'den getirilmiş. Ayrıca Halikarnas Mozolesi'ne ait olan bu aslan heykeli de Türkiye topraklarından buraya getirilmiş. British Museum'a giriş ücreti alınmaz. Ancak müzeye resmi internet sitesi üzerinden randevu alarak gitmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde kapının önündeki uzun kuyruğu beklemek zorunda kalabilirsiniz. Müzeden sonraki durağımız Leicester Meydanı oluyor. Bu meydan Londra'nın merkezine oldukça yakın bir konumda West End tiyatro bölgesinin kalbinde yer alır. Meydanda özellikle film ve tiyatro dünyasından figürlere adanmış birkaç anıt ve heykel bulunmaktadır. Bu meydanda kurulan Noel pazarında biraz vakit geçirdikten sonra rotamızı Covent Garden'a çevirdik. Covent Garden,
Londra'nın en popüler ve tarihi bölgelerinden biridir. Özellikle alışveriş, eğlence, yemek ve kültür açısından zengin bir merkezdir. Covent Garden Market, bölgenin kalbini oluşturan tarihi bir çarşıdır. Günümüzde geleneksel pazar yerinden çok butik mağazalar, sanat galerileri, hediyelik eşya dükkanları ve restoranlar ile doludur. Pazar alanında sokak sanatçıları ve performanslar sıkça görülür. Bölgede güzel vakit geçirdikten sonra bir şeyler atıştırmak için güzel bir İtalyan restoranına uğradık. Burada bir porsiyon deniz ürünlü makarnaya 15 pound, bir porsiyon Napoli pizzasına 17 pound ve bir şişe şaraba 30 pound ödedik. Karnımızı doyurduktan sonra rotamızı Londra'nın en ünlü alışveriş caddelerinden biri olan Oxford Street'e çevirdik. Şehrin kalbinde yer alıp 2 kilometreden uzun olan bu cadde Londra'nın en yoğun ve en canlı bölgelerinden biridir. Yerli halk ile turistler için büyük bir cazibe merkezidir. Londra'daki son günümüze Camden Town ile başladık. Londra'nın en kendine has, sıra dışı atmosferiyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Camden Town, Londra'da Regent's Canal adı verilen bir kanalın yanında yer alır. Bu kanal, Camden bölgesinin önemli su yoludur ve şehri doğrudan Grand Union kanalına bağlar. Ayrıca Camden Town'da çok sayıda market bulunuyor. Bu marketlerin en önemlisi Camden Lock Market'tir. Lezzetli ve ucuz fast food yiyecekler, kitaplar, el işi ürünler, hediyelik eşyalar bulabileceğiniz en zengin pazarlardan bir tanesidir. Burada çok şirin bir Japon restoranında 32 parçalık sushi tabağına ve 4 adet Japon birasına 50 pound ödedik. Camden Town'dan sonra rotamızı Tower Bridge'e çevirdik. Londra'da görülmesi gereken yerlerden biri de 1894'te kullanıma açılan Tower Bridge'tir. Yapımı 8 sene süren ve 283 metre uzunluğundaki bu köprü özellikle fotoğraf çekinmek için gelinen önemli bir uğrak noktasıdır. Şehrin sembollerinden olan köprüde hem yayalar hem de araçlar için geçiş yolu bulunmaktadır. Tower Bridge'in yakınlarında kurulan Noel Pazarı her yıl Londra'da yılbaşı dönemi yaklaşırken açılır ve şehre gelen ziyaretçiler için popüler bir etkinlik haline gelir. Özellikle Tower Bridge ve Tower of London gibi tarihi yapıları çevreleyen bu pazar eşsiz bir atmosfer sunar. Bu Noel pazarında hoş vakit geçirirken aldığımız çikolatalı çiroza 12 pound, sıcak şarabın kadehine ise 8 pound ödedik. Şehirdeki son durağımız devasa büyüklükteki dönme dolap olan London Eye oldu. London Eye, Thames Nehri ile bütünleşmiş kusursuz bir Londra manzarası sunuyor. London Eye randevumuzu akşam saatlerine ayarladığımız için şehrin ışıklarla süslü, inanılmaz büyüleyici görüntüsünü deneyimleme şansımız oldu. En yüksek noktası 135 metre olan London Eye'ın tam bir tur atması yaklaşık 30 dakika sürüyor. Genel olarak Londra gezimizin maliyet tablosuna bakarsak, Larnaca Havalimanı'ndan Gatwick Havalimanı'na gidiş dönüş uçak biletine kişi başı 7.000 Türk Lirası ödedik. Londra'da turistik yerlere yaklaşık 30 dakikalık araç mesafesinde olan bahçeli geniş bir daireyi 5 geceliğine kişi başı 11.500 TL'ye kiraladık. Diğer tüm yeme içme, ulaşım, hediyelik eşya harcamalarımız kişi başı yaklaşık 12.000 Türk Lirası tuttu. Yani toplamda 5 günlük Londra gezimiz bize kişi başı yaklaşık 30.500 Türk Lirasına geldi. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.